Selam, işsiz sohbetlere hoş geldin. Bugün biraz salaş giyindim. Normalde daha güzel şeyler giymeyi seviyorum video çekerken ama bugün böyle oldu. Çünkü bugün beraber saçlarımı boyayacağız. Ben kendi saçlarımı kendim boyuyorum. Kendim kesiyorum, kendim bakıyorum. Yani aslında saçlarım için ya da aslında herhangi bir şey için hiç kuaföre gitmiyorum. Bunun birinci ve en temel sebebi tabii ki kuaförlerin çok pahalı olması. Gerçekten çok insafsızca pahalı. Yani hani birisi bana açıklayabilir mi? Çünkü bunun bence hani öyle yok maliyetlermiş, yok malzemeymiş, yok bilmem neymiş falan. Bununla bir alakası yok yani ekstrem pahalı olduğunu düşünüyorum. En son sanırım geçen sene kuaföre gittim. Saçlarımı boyatmak için. Sonuç gerçekten vahim ve içler acısıydı. Hiç beğenmedim ve çok ciddi bir para ödedim o saç için. Yani 16 bin lira gibi bir para istemişlerdi benden o zaman. Öyle olunca dedim ki ya ben bunu niye yapıyorum ki kendime? Hem benim kendim gözettiğim gibi saçımı gözetmiyorlar. Ne kadar yakmayacağız deseler de yanıyor. Çünkü belki kuaföre de orada hak verebiliriz. Hani o böyle sınırlı zamanda bir performans ortaya koyması gerekiyor diye sonrasını düşünmeden hareket ediyor. Ama ben mesela evde saçımın fazla yorulduğunu ya da yıprandığını fark edersem tamam diyorum. Bir hafta kalsın, bir hafta sonra devam ederim diyorum. Saçımı toparlanana kadar bekliyorum vesaire. Onun öyle bir zamanı yok. Onun için böyle davranıyor olabilirler tabii. Ama yine de hani herkesle empati kurmaya çalışsam da kuaförlerin fahiş fiyatlarını gerçekten anlayabilmiş değilim. Ve evde daha doğal renkler ortaya çıkarabildiğimi düşünüyorum. Belki siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Son zamanlarda ya da son zamanlarda değil. Genellikle trend olan neyse kuaföre gittiğinizde o yapılıyor. Mesela şu son zamanlarda kuaförde saçı sarı boyamak moda. Yani açık sarılar, platine dönük renkler, balyaj, ne deniyor ona? Slav balyaj gibi bir şey galiba. İşte bunlar moda. Ama mesela siz derseniz ki ben biraz daha sıcak bir renk istiyorum. Ben biraz daha açık bir renk istiyorum. Ben küllü bir renk istiyorum. Diyecekler ki demode. Yapamayız. Hayır, o olmaz. Sana yakışmaz vesaire. Ve ya da günü diyecekler ki tamam tamam bana bırak. Günün sonunda siz yine sapsarı olarak çıkacaksınız kuaförde. Herkesin başına gelmiştir yani. Onun için ben evde kendi sanatımı konuşturmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ve kesinlikle de istediğiniz kadar malzeme alın. Size biraz sonra göstereceğim. Saçmaladım çünkü bu konuda biraz. Evde yaptığınızda kuaförde verdiğiniz parayı vermiyorsunuz. Hatta bir tip bazen kazalar olabilir. Bazen sonuç iyi olmayabilir. Belki bu videonun sonunda da benim için sonuç hüsran olacak. Ama yine de göstereceğim. Sonuç kötü olsa da göstereceğim. Söz. Şimdi önce biraz benim saçıma bakalım beraber. Sonra size aldığım malzemeleri göstereceğim. Çok acayip şeyler yaptım çünkü. Sonra başlayacağız. Kendi saç tip rengim yani bu doğal rengi. Şurası hafif kızardı. İlk başta böyle değildi. İlk başta şuralı göründüğü gibiydi. Ki ben de ona yaklaşık bir şey yapmaya çalışacağım ama dediğim gibi saçımı çok kasmayacağım. Hani ne kadar yaklaşırsa o kadar diye stratejimi belirledim. Buraları ondan sonra biraz kızardı, kırmızı oldu. O kızarıklık geçsin diye birazcık açma yapmamız gerekecek ama en dibine sürmeyeceğim. O birazcık bence saç derisini de yoruyor, saçı da yoruyor. Onun için en dibine sürmeyeceğim açıcı. Ama buralarda biraz açma yapacağız. Uçlarındaki renk çok açık olan yerler var. Mesela bakın böyle platine dönük gibi böyle çok açık yerler de var. Çok koyu yerler de var. Kızıla dönük yerler de var. Bence bu saça doğallık veriyor. Bu arada güzel duruyor. Yani ne diyeyim? Hmm, boyut. Evet saça boyut veriyor. Ve hoşuma gidiyor. Daha doğal durduğunu düşünüyorum. Ama yine de kızıl olan yerleri için uçları da bir parça açacağız. Çok açık sarı olan kısımları sanırım saçımın hakkı rahmetine kavuşacak diye düşünüyorum. O zaman malzemeleri göstereyim size bir. Yaptığım bir aptallığı anlatacağım. Çok komik. Şimdi ben 10 volümlük oksiden arıyordum. 10 volümlük oksiden lazımdı saç boyaları için. Öyle yaparsam daha iyi olacağını düşünüyordum. Ama 10 volümlük oksiden çok bulunabilen bir şey değil sanırım. Her yerde yoktu yani. İnternetten aldım ben de. Sonra 10 volümlük oksiden satan bir marka buldum.
Almışken de dedim ki 20 volümlüğünü de alayım. Hani onu da kullanacağım. Bir de şey dedim, böyle küçük şişe bekliyorum ya. 2 tane 20 volümlük alayım zaten. Hepsini kullanırım falan dedim. Şimdi size gelen oksidanları gösteriyorum. Hazır mısınız? Bitmedi. Bitmedi. Kazayla bütün mahalleye yetecek kadar oksidan aldım. Ben bu boya işinden sonra eskiden sütçüler gezer ya, böyle kapıda süt dağıtırlardı. Öyle oksidan satmayı düşünüyorum. Kaplarınızla kapıya çıkarsanız indirimli oksidan satacağım. Çünkü bütün mahalleye yetecek kadar var. Bu 10 volüm olan böyle Max Deluxe ya da Deluxe Max diye bir markanın 10 volümlük oksidanı ile 20 volümlük oksidanını aldım. 20 volümü açıcıda kullanacağım. Tepe tepe kullanacağım yani. 1 litre var çünkü. 10 volümü de boyalarda kullanacağım. Planım bu. Yani ben böyle licesini açık tutsun istemediğim için boyalar 10 volüm kullanmayı tercih edeceğim boyalarla. Açıcı olarak ne kullanacağım? Açıcı olarak L'Oreal Professional'ın Blonde Studio 7. Bunu kullanacağım. Neden bunu seçtim? ChatGPT'ye sordum aslında. Dedi ki saçını korur. Güzel. 7'si yeterli. Sen Blonde Studio 7 kullan dedi. Ama ben bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bence ChatGPT biraz L'Oreal ürünleri konusunda reklam yapıyor olabilir. Çünkü daha önce de saç rengini koruyacak bir şampuan sormuştum. Yine L'Oreal'in bir şampuanını önermişti ve onu beğenmemiştim. Umarım bunu beğenirim. Yani aslında bu söylediğim örnek bunu aldıktan sonra aklıma geldi. Gelmeseydi belki biraz daha araştırırdım. Ama ChatGPT'ye sordum ve bunu önerdi. Ben de bunu aldım. Yorumları da güzeldi. Bakalım, deneyeceğim. Videonun sonunda fikrimi söylerim. Açıcı olarak bunu kullanacağım. Boya olarak da dipler için Coleston 718 inci kumralı, inci küllü kumralı gibi bir renk kullanacağım. Dia Color'ın 913 913'ünü kullanacağım. Yine L'Oreal Professional. Bunu uçlarda kullanacağım. Açık renk. Bunu diplerde kullanacağım. Biraz daha koyu renk. Böyle katmanlı bir saç elde etmeye çalışacağım. Aşamaları da burada göstereceğim. Başlangıcını gösteririm. Sonrasını ben kendim devam ederim. Sonuçta da görüşürüz diye düşünüyorum. Videoyu çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Çünkü uzun olunca sıkılıyorsun, biliyorum. Öyleyse ben boyalarımı hazırlayıp geliyorum. Şimdi açıcımı hazırladım, geldim. Eğer kimyasallarla uğraşıyorsak güvenlik ve oran bence çok önemli. Bence değil, oran zaten çok önemli. Burada böyle bu kıvamda oldu. Ben 1'e 2 oranında kullandım. 1'e 2 yani, örnek veriyorum, 30 gram toz açıcı için 60 gram oksidan kullandım. Siz de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bende hassas terazi olduğu için ben teraziyle ölçerek yaptım ama ölçek kabı kullanarak da yapabilirsiniz. Yani bir ölçek kabıyla 2 ölçek oksidan, 1 ölçek toz açıcı kullanarak yapabilirsiniz. Nasıl uygulayacağım ben şimdi? Uçlarına uygulayacağım, tamamına. Diplerinde de şu kırmızılığın başladığı yere uygulayacağım. 10 dakika düşünüyorum ama maksimum 15 dakika tutacağım saçımda. İlk uygulamayı burada yapayım, sonrasını kendim tamamlayacağım. İçme işleminden sonra görüşürüz. Uygulayacağım şimdi. Şu kısımdan başlayarak süreceğim saçıma. Tamamına. Ben bunun tamamını yapıp geliyorum. Açıcıyı sürdüm, geldim. 10 dakika bekleyeceğim toplamda. 5 dakikası geçti galiba. 5 dakika daha bekleyeceğim. Biraz gözlerim yandı. Şimdi böyle o kuaförlerde olduğu gibi böyle alüminyum folyoyla falan kapatıp şey yapmıyorum. Çünkü zaten açıcı kendi kendine ısı üreten bir şey ve böyle ben kontrollü açılsın istiyorum. Az açılsın istiyorum aslında. Fazla açılsın istemiyorum. İşte saç kurutma makinesiyle hava vermek ya da işte alüminyum folyoyla kapatmak gibi şeyler yapmayacağım bu aşamada. Sadece kendi saçımı gözlemleyeceğim. Böyle muz sarısı gibi çirkin bir sarı olduğunda hemen yıkayacağım. Başka bir şey yapmayacağım bu aşamada.
Selam, ben geri geldim. Açma işlemim bitti. Şimdi size sonucu göstereceğim. Böyle bence bayağı iyi açıldı. Şurada birazcık muz sarısı olsun istemiştim ama bu biraz çürük muz sarısı oldu sanırım. Uçlarda kumrala döndü, yani böyle o aradaki kızıllıklar falan gitti. Şu arayı biraz atlamışım ama orada zaten herhangi bir kızıl parça yok. Yani boya sürdüğümde kötü görüneceğini sanmıyorum. Diplerine zaten sürmedim. Saçım kurudu ama yanmadı hala benim saçım ve herhangi bir tarama zorluğu da hissetmedim. Biraz torun kayıp kızı gibi oldum ama yani belki kendime öz eleştiri yapmam gerekirse, eğer çiziyi saçımda bir 2 dakika daha tutsaydım şu kısım biraz daha açık sarı olacaktı. O zaman burası gibi olacaktı. Daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama ben birazcık açıdan korktuğum için erken yıkadım. Onun için burası böyle çürük buz sarısı gibi oldu. Yine de boyama işlemimiz için kötü olduğunu düşünmüyorum. Ben açma işlemime 10 üzerinden 8 veriyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. O zaman ben boyalarımı hazırlayıp dönüyorum. Kameram biraz kaymış. Şimdi 7-18'i diplerde kullanacağım rengi 7-18'i hazırlayıp geldim. İçinden çıkan oksidanla hazırlamadım. 10 volüm oksidan kullandım. Oran ne? Bir tüp içinden çıkan boyanın aynı miktarı kadar birebir oranında hazırladım. Şöyle oldu. Ee, 10 volüm oksidanla hazırladım. Bunu nasıl kullanacağım? Tamamen saçımın dibinden şu kısma kadar, bu kısma kadar. Bu kısmı bununla boyayacağım. Sonra 15 dakika sonra diğerini hazırlayacağım. Diğerini hazırlayıp geleceğim, zaten gösteririm. 15 dakika sonra da diğer 9-13'ü hazırlayıp saçımın geriye kalanını da 9-13 ile boyayacağım. Toplamda 9-13 saçımda 10 dakika kalacak. 7-18'de saçımda 25 dakika kalacak. Sonucu da çekip size göstereceğim. Şimdi birazcık boyayayım sizinle birlikte. Devamını ben kendim tamamlayayım. Boyayı alıyorum. En dibinden başlayarak saçıma uyguluyorum. Klasik boyama işlemi yapacağım. Şu kısma kadar. Hatta o kısma kadar da boyayayım bir parça. O kısma kadar boyayacağım bu şekilde. Sonra 10 dakika sonra da saçımın aşağısını yapacağız. Aşağısına da 9-13 uygulayacağız. Şimdi bu kadar. Diplerimdeki boyayı uyguladım. 13 dakika falan geçti. 15. dakikada uçlarına da uygulayacağımı söylemiştim. Uçlarının boyasını da hazırladım. Boyayı bir daha göstereyim. 913 L'Oreal Professional Dia Color. İsmi de şöyle yazıyor. Very Light Beige Blonde. Yani çok açık bej sarı gibi bir renk. Biz bunu 10 volüm oksidanla birebir oranında sulandırdık. Öyle çok açık bir renk olmayacak diye düşünüyorum. Yani planlarım o yönde. Şimdi burada birazcık uçlarımı uygulama yapayım. Sonra sonuç videosuyla geleceğim. Sonucu görmeye umarım merak ediyorsunuzdur siz de benim gibi. Birazcık şöyle şu uçlarındaki sarı kısma tamamına uygulama yapacağım. Tamamını uygulayıp 25 dakika bu boyayı saçımda bekletip sonrasında yıkayıp kurutup buraya geleceğim. O zaman sonuçla görüşürüz. Sonuna geldik. Tişörtüm biraz boya olsundu. Ama yine değiştirmek istemedim. Farklı zamanda çekiyormuşum gibi gözükmesin diye. Bu arada hiç bu kadar iyi olacağını beklemiyordum ama bir şey diyeceğim, çok iyi olmadı mı? Ya baksanıza, burada hiç kızılık kalmadı. Saçım yanmadı. Şimdi kurudu. Yalan söylemeyeyim, kurudu ama yanmadı. Sonuç böyle oldu. Bence bayağı iyi oldu. Hatta ben videoyu çekerken diyordum ki inşallah sıçıp batırmam, inşallah çok kötü olmaz, inşallah yayınlayabilirim ve bence çok iyi oldu. Şimdi şey yapacağım. Kullandığım bütün ürünleri şöyle etrafıma böyle resimlerini koyacağım. Siz de orada böyle videoyu durdurup isterseniz yapabilirsiniz.
Ve ben bu saçı evde video çekerken 1 saatte yaptım. Kuaföre gidip yaptırmak isteseydim sanırım benden yine 15 bin lira para isteyeceklerdi. Ya da bu geçen seneydi, 20 bin lira isteyeceklerdi ve bu para yani yaklaşık olarak 500 dolara tekabül ediyor. Hani bence malzeme ya da işte giderler vesaire falan diye açıklanacak bir tarafı yok. Zaten bir tane de saç boyanmıyor diye düşünüyorum kuaförde bir günde. Bilmiyorum yani. Galiba fiyat belirlerken biraz vicdanlı olmak gerekiyor. Ben saçımı boyarken bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Severek kullanacağım. Umarım sen de beğenmişsindir. Bir sonraki videolarımda kanalıma abone olursan belki kuruyan bu saçlarımı nasıl yeniden canlandırdığımla alakalı bakım videosu çekerim. Orada yeniden buluşuruz. Şimdi kendine iyi bak. Beni burada yalnız bırakma. Beğenilerini ve yorumlarını bekliyorum. Hoşça kal.